Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. İlk defa bir videomda bir konuk ağırlıyorum. Kendisi kuzenim Selçuk, öğretmen, 4 kişilik bir aile babası. Şimdi kanalımdaki videolarda belki hatırlarsınız. Bundan yaklaşık 4 yıl önce kuzene Focus almıştık, videosu çekmiştim. Şimdi Selçuk 4 yıldır arabayı kullanıyor ve bu otomobili değiştirmeyi planlıyor. Ben de hani Selçuk böyle otomobillerle çok ilgilenen, otomobillerden çok iyi anlayan biri değil. Hem alım sürecinde elimden geldiği kadar destek oldum, hem sonraki süreçte elimden geldiği kadar destek oldum. Bu videoyu çekme amacım da hani sıradan bir vatandaşın Focus aldıktan sonra başına neler gelebilir, Focus hakkındaki düşünceleri neler olabilir, bununla ilgili en objektif şekilde Focus alacaklara bir rehberlik edebilmek için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi kuzenim Selçuk'a böyle bir otomobil alma aşaması öncesinde, alma sırasında ve aldıktan sonra 3-4 yıl kullandıktan sonra hani ne gibi fikirleri oluyor? Bunlarla ilgili bazı sorular hazırladım. Bu soruları kendisine soracağım ve kendisi %100 objektif cevap verecek Focus alacaklara rehber olabilmek için. İlk önce Selçuk'a soracağım soru, bundan önce hangi arabayı ve kaç yıl süreyle kullandın? Vallahi yaklaşık 3-4 yıl Toyota Corolla, 97 model bir Toyota Corolla Efsane kullandım. kasa, 100 kasa. Evet, gayet memnunduk. Ailemizin arabasıydı, babamın arabasıydı. Ondan sonra ticari Doblo 2 sene kullandık. Ondan sonra kendi aracımı Nissan Primera'yı aldım. 2012'de alıp 2004 model diye anılmıyorsun. Evet, 2004 yani Japon model. ağırlıklı kullandı. Bu soruyu sorma nedenim, şimdi otomobilde şöyle bir şey var. Kimi insanlar bazen işte Japoncudur, kimisi Almancıdır, kimisi işte Fordçudur. Hani o tarz arabaları sever. Bundan dolayı bir kişinin öncesinde kullandığı otomobiller o otomobile hem alışmasıyla ilgili hem de o otomobili kullanmasıyla ilgili etkendir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu soruyu sordum. Onun dışında bu arabayı ne zaman aldın, kaça aldın ve araba aldığında ne durumdaydı? Pandemi döneminde 2019'da bu arabayı Pandemiden aldık. hemen önce beraber almıştık. Kanalda videosu Pandemi vardı. galiba başlamıştı diye hatırlıyorum videoda. 2019'da olduğunu hatırlıyorum. 68.500 liraya aldım. 135.000 kilometreydi. Bu 68.500 liraya aldım. Evet. Arabayı aldıktan sonra herhangi bir kaza geçirdin mi ve şimdi arabayı değiştireceksin. Arabayı aldığında yanılmıyorsam bir çamurluğu değişikti. Bir motor kaputunun ucu boyalıydı. Ben ek bilgi vereyim. Evet, sağ Onun taraf. dışında hava yastıkları orijinaliyle değişmişti yanılmıyorsam biri. Bir de emniyet kemeri direnci patlamıştı. Araba genel olarak iyi kondisyondaydı. Temizdi, düzgün yapılmıştı. Küçük bir kazaya karışmıştı. Küçük de bir hasar kaydı vardı arkadaşlar. Ama sürüş güvenliğini etkileyecek önemli bir olumsuzluğu yoktu. O zaman da Focus piyasası yaklaşık olarak yani 70-80 bin lira arasındaydı. Şimdi bu arabayı aldıktan sonra kaza geçirmedin çok şükür. Yok, hiç. çok büyük kaza geçirmedim. Ufak Ufak tefek tefek sürtmeler sürtmeler, 2 tane ufak sürtmemden gayrı bir şey yaşamadık. 4 yılda 68 bin, yani o zaman lastikle değişmiştik. 70 bin liraya mal olmuştu bu araba bize. Şimdi bu arabayı kaç liraya satmayı planlıyorsun? Yaklaşık muadilleyle 500-550 50 bin bandında. arasında muadilleri satılıyor. Yani buradan bir otomobilin 4 yılda işte fiyatını yaklaşık 7'ye 8'e katladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu arabayı 4 yıl kullandın yaklaşık olarak. 4 yılda toplamda kaç bin kilometre yol yaptın? Yaklaşık 35.000 kilometre falan yol yaptım. 135 binde alındı. 168 binde araba. Burada yani arabayı ne kadar uzun süre, ne kadar çok kilometre kullanırsa o doğrultuda otomobille ilgili hani daha fazla tecrübesi olur. Bu anlamda sordum. Bu arabayı aldıktan sonra yakıt tüketimi 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılaması, hani iç hacim genişliği, işte arabanın sürüş hissiyatı, bagaj genişliği, bu anlamda senin düşüncelerin neler? Önce kullandığın otomobillerle bağlantı kurup karşılaştırabilirsin aynı zamanda. Arabanın sedan olması aile aracı açısından çok kullanışlı. Geniş bagajı Yeterli. çocukların evet eşyalarını falan rahatlıkla alabiliyor. Bundan önceki aracımla kıyaslayacaksam eğer o da yine sedan bir araçtı. Ondan biraz daha küçüktü ama o bir üst segment bir arabaydı. segmenti Nissan Primera. Evet, onunla karşılaşacak oldu. Ona göre daha küçüktü ama bir ailenin rahatlıkla ihtiyacını karşılayabilecek boyutta. Gerek yakıt tüketimi olsun, gerek yol tutuşu, performansı ve en önemlisi güvenlik. Hani aracın içindeyken ailemle beraber bana güven hissi veriyor mu, vermiyor mu?
Şu an için bugüne kadar çok şükür onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve o güveni de hissettim yani aracın içinde. Şimdi bu araba 2010 model 1.6 dizel 90 beygirlikti yanılmıyorsam. Galiba. 90'lık olan versiyonu ve Collection donanımı. Donanım olarak dijital kliması falan yok ama onun dışında hava yastığı, ABS'si, temel güvenlik ekipmanlarını da barındıran bir otomobil. Bir sonraki sorum, aldıktan sonra iyi ki Focus almışım dediğim bir şey oldu mu? İşte bu konuda biraz sıkıntı maalesef. Demeden önce sadece motor performansı Ona açısından geleceğiz. Yok, şimdi Focus'un motor yol performansının tutuşu, haricinde hiçbir motor şekilde performansı. motor performansını tatmin etmesinden gayrı iyi ki Focus aldım diyebileceğim bir şey olmadı. Yani bu araba 90 beygirlik bir model olmasına rağmen motor performansı yönünden Selçuk arabanın motor performansından oldukça memnun kaldı arkadaşlar. Onun dışında peki şimdi aslında biz bu konuda çok aramızda atıştık ama ben biraz Selçuk'un yarasına tuz basacağım. Bu araba seni hiç yolda bıraktı mı? Maalesef 4 yıl süre zarfında. 4 yıl süre zarfında 2 kere yolda bıraktı. İkisinde de şehir içinde yolda bıraktı. Birinde vites halatı koptu. Diğerinde radyatörle ilgili bir problem yaşadım. İkisinde de şehir içinde yolda kaldım Yolda maalesef. kaldın. Daha önceki aracımla çok daha büyük masraflar çıkarıp tahmin ettirmeme rağmen o yolda bırakmamıştı ama maalesef Focus'la 2 kere Yani yolda Japon Nissan hiç yolda bırakmadı masraf Evet. çıkartmasına rağmen ama Ford Focus 2 defa Selçuk hocamı yolda bıraktı. Peki arabayı mesela 4 yıldır ve 33 bin kilometredir kullandığın süre zarfında periyodik bakım dışında yağdı, lastikti, işte filtreydi bunlar dışında çıkarttığı arızalar ve yaptığı masraflar neler? Tam olarak kalemlerini teker teker söyleyemem ama belli başlı aklıma gelenler gösterge paneliyle ilgili kronik bir sorun olduğunu söyledi tamirci. Aldığımdan 1-1,5 ay sonra gösterge panelim tamamen kullanılamaz hale geldi. Onu değiştirdim birincil Burada hemen öncelikle. bir araya girmek istiyorum. Gösterge panelinden kastı analog gösterge değil, sadece kilometresinin işte yol bilgisayarının olduğu Dijital dijital yazılım- kısım. Hı hı. Onu da görselini videoda bir kenara bırakmaya çalışacağım. Onun haricinde çoğunlukla amortisör kısımlarında, rot başlarında problemi. Neredeyse her sene periyodik bakıma girdiğimde oraların orijinaliyle değişmiş olmasına rağmen değiştirilmesi gerektiği konusunda tamircim beni uyardı ve her seferinde orayı değiştirmek zorunda kaldım ki diğer araçlarımda bunu çok daha nadiren yapıyordum. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani Focus grubu otomobillerin alt takımı gerçekten biraz zayıf Japonlara kıyasla özellikle ama konfor ve yol tutuş anlamında Focus öne geçiyor. Mesela ben burada Focus'un şeyinden bahsetmek istiyorum. Soruya belki araya gireceğim ama Ford Focus'un yol tutuşuyla ilgili ne düşünüyorsun? Frenleriyle, güvenliğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Güvenliğiyle ilgili az önce de söylediğim gibi ailemle Sıkıntı yok. bindiğim zaman evet herhangi bir çok önemli bir sıkıntı yaşamadım. Hani yol tutuşta da uzun yollarda da bazen 450-500 kilometre şehirler arası yol gittiğim oluyordu yazları. Herhangi bir problem yaşamadım ama her zaman benim için bir önceki araca kıyasla daha Yani az performans olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir önceki aracım Nissan Primera'ydı. Biraz daha belki oturaklı, kemikli bir arabaydı ama onun yol tutuşu bundan onun daha yol iyiydi. kesinlikle sana göre. çok daha iyiydi. Peki periyodik bakımda bir de onun dışında bir masrafın daha olmuştu da motorla ilgili bir... Evet, radyatörle ilgili bir masrafım olmuştu. Tam olarak hatırlamıyorum. O aldıktan yaklaşık bir 6-7 ay sonraydı. Yani çok büyük bir masraf değildi ama yolda bırakmıştı beni. Ustam, O can sıkıcı olabiliyor. evet, ustam aracı çalıştırmadan aracı getirmemiz lazım demişti. O şekilde Tamam. götürmüştüm. Şimdi benim burada söylemeye çalıştığım nokta şu aslında. Selçuk'a da bunu ısrarla sormamın nedeni şu. Şimdi ikinci el bir otomobil. Bu otomobili biz alırken bana göre gerçekten piyasanın ortalamasının üzerinde bir temizlikte bir otomobildi. Tamam, bir kazaya karışmıştı ama araba gayet bakımlı, diri duruyordu. Bununla birlikte ikinci el otomobil alan kişilerde özellikle otomobilde çok böyle içli dışlı değilse sanki o otomobilden hiçbir sorun yaşamayacağı, işte periyodik bakıma dışında bir masraf etmeyeceği düşünülür ama nihayetinde herhangi bir otomobil on binlerce parçadan oluşan, böyle zor şartlara maruz kalan, işte kaza yapabilen, yokuş aşırı hızlara maruz kalabilen, işte iyi ustaların elinde kötü parçalarla değişim yaşayabilen otomobil. Yani ikinci el bir otomobilde zaten fabrikalar ağırlıklı olarak 100 bin kilometre, 2 yıl, 5 yıl ya da en iyisi bugün 7 yıl 150 bin kilometre garanti veriyor. Bu kilometreleri aşan otomobillerde sorun yaşamama gibi bir ihtimaliniz maalesef söz konusu değil.
Bu yüzden alacağınız araba Mercedes de olsa, Ford da olsa ya da kötü bir Fransız otomobili bile olsa bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Selçuk hocama ben en son şey soracağım arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 35.000 kilometre ve 4 yıllık kullanım süresi zarfında Focus'la ilgili böyle hani sende bıraktığı iz, görüşlerin, bir daha Focus alır mısın, tavsiye eder misin? Bu tarz şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Ya Focus'u tavsiye ederim. Yalnız dediğim gibi öncesinde bir Japon arabasına binen bir kişinin aynı konforu Focus'ta beklemesi biraz benim için Ama burada şöyle, zor olur. ben burada şuna katılmıyorum. Çünkü burada bindiği Selçuk'un bir önceki Japon arabası dediği Nissan Primera D segmenti bir otomobil. Focus C segmenti ve yol tutuşu odaklanmış bir otomobil. Sert süspansiyonu olan bir otomobil. Burada hani Selçuk hocamın kendine göre fikirleri doğrudur. Fakat genel bir gerçek vardır. C segmenti ile D segmenti bir otomobile kıyaslamak, karşılaştırmak çok doğru değildir konfor anlamında. Ama Selçuk hocam burada Nissan Primera'nın Ford Focus'tan daha konforlu olduğunu söylüyor. Ben de buna nispeten katılıyorum arkadaşlar. Onun dışında Focus tavsiye eder misin? Focus'u tavsiye edebileceğim tek ve en önemli nokta motor performansı. Gerçekten motor performansında hani Adana'da yaşıyorum. Bazen Tekir'e çıkıyorum. Dik bir rampa. Belki Evet. bilenler vardır orayı. Diğer aracımla çıkışlarda bazen vites değiştirme problemi, vitesi küçültmem gerektiği yerler oluyordu. Ama Focus'ta hiçbir zaman öyle bir problem yaşamadım. Motor performansı gayet o dik yokuşlarda beni tatmin etti. Hani sollamaya çıkarken, bir öndeki aracı geçerken falan gaza bastığımda araba hemen burnunu havaya kaldırıyor. Çok rahatlıkla tehlike arz etmeden öndeki aracı hızlanabiliyor ve geçebiliyordu. Bunun dizel olmasının da tabii bir Mutlaka, etkisi var. mutlaka. Tork değerinin yüksek olmasından dolayı. Bir de mesela sen kullanım süresi zarfında herhangi bir parça tedariğinde ya da usta bulmada herhangi bir zorluk yaşadın mı? Evet, o konuda çok güzel bir noktaya değindin. Nissan'da bunu yaşamama rağmen Ford'da öyle bir problemle çok yaşamadım. Hani en ekstrem parçam bile Göstergeydi. evet birkaç gün içinde tedarik edildi. Tabii uygun ustayı bulmak kaydıyla. Tabii. Onun dışında ve Focus'un mesela Nissan Primera'yı da beraber sattık diye hatırlıyorum. Evet. Onu satma sürecimiz kaç gün sürdü? Onu satma sürecimiz onu alırken de aslında aldığım kişi bu işlerin kısmet olduğuna söylemişti. Hakikaten satışa koyduktan yaklaşık bir hafta falan sonra sattım ki alırken de çoğu kişi ki Can da buna dahil bunu alma dedi, bunu hayatta satamazsın dedi. Kısmet dedik, aldık, çok kısa bir sürede aldık ve çok kısa bir sürede onu elimizden çıkarabildik yani. Tabii bu aslında biraz istisnai bir durum. Burada benim söylemeye çalıştığım nokta Focus'un gerçekten pazarda çok büyük bir yetkinliği var arkadaşlar. Focus'unuzu satmaya çalıştığınız zaman ortalama bir fiyat yazdığınız sürece ve otomobilinizde önemli bir kusur, önemli bir hata yoksa otomobilinizi gerçekten çok beklemeden satabiliyorsunuz. Örneğin Japon Nissan modellerine kıyasla pazarda böyle bir avantajı söz konusu. Ondan sonra Focus'un ikinci elde gördüğü ilgi beraberinde ikinci el fiyatlarına yansıyor. Şimdi malumunuz otomobil aynı zamanda bizler için bir yatırım aracı. Focus bir Japon otomobili aldığınız zaman, Japon otomobilden kastım Toyota ve Honda'nın popüler modelleri değil. Mitsubishi'nin ya da Nissan'ın çok ilgi görmeyen bir modelini aldığınız zaman sadece parçada sorun yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda belli bir zaman geçtikten sonra ikinci eldeki değer düşüşleri, değer kayıpları yerli otomobillere ya da piyasa otomobillerine kıyasla daha fazla oluyor. Focus burada aslında sahibinin yüzünü biraz daha güldürdüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, biraz daha önde. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Senin eklemek istediğin ya da şey yapacağın bir şey varsa Teşekkür ediyorum. bu kadar. Arkadaşlar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese saygılar, sevgiler.